Tarihin tozlu sayfalarında öyle liderler vardır ki sadece yaşadıkları çağda değil, yüzyıllar sonra bile saygıyla anılırlar. Türk tarihi de bu liderlerle doludur. Kimi at sırtında bir cihanı sarsmış, kimi bir halkı ayağa kaldırmıştır. Kimi devleti kurmuş, kimi yeniden inşa etmiştir. Bugün sadece kahramanlıklarıyla değil, fikirleri, sistemleri, hatta vasiyetleriyle bile konuşulmaya devam eden bu isimler, Türk milletinin yöneticilik damarının ne kadar derin olduğunu da gösteriyor. Gelin, tarihe damga vurmuş 15 unutulmaz Türk liderin hikayesine birlikte göz atalım. 1. Atilla, Avrupa'nın kabusu. Avrupa'yı yıllarca titreten ve Tanrı'nın kırbacı olarak anılan Atilla, Hun İmparatorluğu'nun en kudretli lideriydi. Roma kapılarına dayandı. Bizans'ı haraca bağladı. Papa'ya diz çöktürdü. Ordularının hız ve disiplininden korkan Batılılar onu şeytan gibi gösterdi. Ama Atilla, Türk tarihinin cesaret ve kararlılıkla yazılmış ilk büyük destanlarından biriydi. 2. Metehan, düzenli ordunun babası. Milattan önce 209'da ordulara onlu sistem getiren Metehan, disiplini savaşın merkezine yerleştirdi. Çin'in korkulu rüyası oldu. Boyları birleştirip devasa bir Türk gücü kurdu. Kurduğu sistem bugün bile modern askeri yapılara ilham olmaya devam ediyor. 3. Bilge Kağan, yazı taşına kazınan vizyon. Göktürk Kağanlığı'nın ikinci büyük hükümdarı Bilge Kağan, yalnızca savaşçı değil, aynı zamanda bir düşünürdü. Orhun yazıtlarında yazdığı sözlerle halkına seslenmiş, adaletin, bilgiyle yönetimin ve birliğin önemini vurgulamıştı. Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin ilini kim bozabilir diyerek bağımsızlık anlayışını taşlara kazımıştı. 4. Sultan Alparslan, Anadolu'nun kilidini açan adam. Malazgirt'te kazandığı zaferlerle 1071 yılında Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı. Alparslan sadece bir savaş kazanmamış, bir kıtanın kaderini değiştirmişti. Hilal taktiğiyle sayıca üstün Bizans ordusunu dize getirdi. Onun zaferiyle birlikte 1000 yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. 5. Fatih Sultan Mehmet, çağ değiştiren sultan. Fatih, İstanbul'u fethederek yalnızca Bizans'ı değil, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtı. Henüz 21 yaşındayken başardığı bu fetih, onu tarihin en genç ama en büyük liderlerinden biri yaptı. 6 dil bilen, bilim ve felsefeye düşkün bir entelektüeldi. Osmanlı'yı imparatorluğa dönüştüren adımlar attı. 6. Timur, demir yumruklu stratejist. Barlas boyundan çıkan bu lider, askeri zekası ve acımasızlığıyla Orta Asya'dan Hindistan'a kadar uzanan devasa bir imparatorluk kurdu. Osmanlı'yı Ankara Savaşı'nda mağlup ederek siyasi dengeleri değiştirdi. Ölümünden sonra imparatorluğu kısa sürede dağılsa da Timur adı yüzyıllar boyunca kulaktan kulağa dolaştı. 7. Yavuz Sultan Selim, halifeliğin fatihi. 8 yıllık kısa hükümdarlığına rağmen Osmanlı topraklarını 2 katından fazla büyüttü. Mısır Seferi sonrası halifeliği Osmanlı'ya kazandırarak İslam dünyasının siyasi lideri oldu. Sade yaşamı, sert mizacı ve büyük seferleriyle tarihin unutulmaz figürlerinden biridir. 8. Kanuni Sultan Süleyman, adaletin temsilcisi. 46 yıl süren hükümdarlığıyla Osmanlı'nın zirveye ulaştığı dönemin padişahı oldu. Sadece fetihleriyle değil, çıkardığı kanunlarla da imparatorluğun temelini güçlendirdi. Donanmayı güçlendirip Akdeniz'de hakimiyet kurdu. Kanuni, ünvanı sadece bir lakap değil, onun devlet felsefesiydi. 4. Murat, düzenin sert eli. Genç yaşta tahta çıktı.
İçki ve tütün yasağıyla, sert yönetimiyle halk arasında korku kadar saygı da uyandırdı. Fiziksel gücüyle efsaneleşti. Çadırına giren 4 suikastçıyı tek başına öldürdüğü anlatılır. Bağdat seferiyle doğuya düzen getirdi. Ama 28 yaşında hayata veda etti. 10. Celaleddin Harzemşah. Moğollara direnen son kale. Harzemşahların son büyük hükümdarı Celaleddin, Moğol istilasına karşı yıllarca direnmişti. Babasının ölümünden sonra halkını korumak için her cephede savaştı. Ancak Türklerin kendi arasındaki iç savaşı yüzünden zayıfladı ve bu çatışma sonunda hayatını kaybetti. 11. Mustafa Kemal Atatürk. Yeni bir devletin mimarı. Yıkılmış bir imparatorluktan yepyeni bir devlet çıkardı. Geldikleri gibi giderler sözü sadece bir cümle değil, bir kuruluşun işaret fişeğiydi. Cumhuriyeti kurarak halkı yönetime ortak etti. Önderliğiyle sadece bir zafer değil, bir medeniyet anlayışı inşa etti. Onun vizyonu hala yaşıyor. 12. Töreli Kutluk Bilge Külkağan, uyanışın lideri. İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu olan Kutluk Kağan, Çin esaretinden kurtulan Türklerin yeniden dirilişini sağladı. Yıkılmış bir milletin küllerinden doğmasını sağladı. Oğlu Bilge Kağan ve veziri Tonyukuk'la birlikte Türk tarihine yeniden şekil verdi. 13. Süleyman Şah, Osmanlı'nın kökleri. Kayıboyunun lideri olan Süleyman Şah, Osman Gazi'nin büyük dedesidir. Anadolu'ya geçiş sürecinde halkını Fırat kıyılarına taşıdı. Onun önderliği daha sonra kurulacak olan Osmanlı Devleti'nin ilk adımı kabul edilir. Kabri bugün bile Türk Devleti'nin tarihi mirasıdır. 14. Seyit Rıza, direnişin sesi. Dersim'in önde gelen aşiret reislerinden Seyit Rıza, 1930'lu yıllarda devlet politikalarına karşı direniş sembolü oldu. Evladı Kerbela'yız, zulme rızamız yoktur sözleri, bir halkın tarihsel kimliğini temsil eder. Hakkında hala tartışmalar sürse de o bir semboldür. 15. Barbaros Hayrettin Paşa, Denizlerin Efendisi. Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros, Osmanlı donanmasını Akdeniz'in en büyük deniz gücü haline getirdi. Cezayir'i Osmanlı'ya kattı. Andre Doria gibi büyük amiralleri bozguna uğrattı. Denizlere hakim olan, cihana hakim olur sözünü tarihe altın harflerle yazdırdı. Tarih sadece kazananların değil, halkını ayağa kaldıranların, adalet dağıtanların ve geleceği görenlerin yazdığı bir destandır. Bu 15 liderin her biri farklı dönemlerde yaşamış olsalar da ortak bir hedefe yürüdüler. Halk için daha güçlü, daha adil ve daha onurlu bir gelecek. Onlar sadece hükümdar ya da komutan değildi. Birer semboldü, birer mirastı. Ve bu miras bugün hala bizim omuzlarımızda taşınıyor.